Küresel finans nasıl çalışır? Dünyayı kim yönetiyor? Hükümetler mi, teknoloji devleri mi yoksa parayı yöneten, görünmeyen bir sistem mi? Bugün size küresel finans sisteminin perde arkasını göstereceğim. Doların gücünü, krizlerin kodunu ve gelecekte bizi bekleyen yeni para düzenini konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Küresel finans sistemi nedir? 1944 yılında Bretton Woods'da dünya liderleri bir araya geldi. Burada bir kural koydular. Dolar altına, diğer paralar da dolara bağlıydı. Ama 1971'de Nixon bu bağı kesti. Dolar artık altına değil, sadece güvene dayanıyordu ve bu güven Amerika'da ekonomik ve askeri gücünden geliyordu. İşte o gün küresel finans artık sadece kağıt üzerinde işlemeye başladı. Bu sistemin yöneticileri kim? IMF, Dünya Bankası ve SWIFT sistemi. IMF borç verir ama karşılığında kemer sıktırır biliyorsunuz. Dünya Bankası projeleri finanse eder ama kurallarını kendi koyar. SWIFT ise dünyada para trafiğini yönetir. Herhangi bir ülke bu sistemden çıkarsa küresel ticaretten dışlanır. Para sadece değer değil, bir güç demektir. Merkez Bankası ve dolarizasyon açısından baktığımızda Amerika Merkez Bankası yani Fed faiz artırdığında işte İstanbul, Buenos Aires ya da işte Nairobi'de bile işler değişir. Çünkü birçok ülke borçlarını dolarla öder. Halk kendi parasıyla yaşar ama ülkenin kaderi dolarla çizilir. İşte bu yüzden de dolarizasyon çok önemlidir. Bu dolarizasyon nedir? Aslında bağımlılığın parasal hali diyebiliriz. 2008'de Lehman Brothers'ın çöküşüyle küresel sistem sarsıldı. Milyarlar sonra trilyonlarca dolar basıldı. 2020'de pandemi geldi. Yine sınırsız para basıldı. Ama sınırsız bir sonuç yoktu. Bugün enflasyon sadece market fiyatlarıyla görmüyoruz. Bu aslında geçmişin zamanında basılan paraların şimdi ödenen faturası diyebiliriz. Peki yeni sistem mi geliyor? İşte BRICS ülkeleri dolarsız bir sistem kurmak istiyor. Çünkü aslında burada sistemden dışlanıyorlar ve bu yüzden kendi sistemlerini kurmak istiyorlar. Çin dijital yuan ile kendi yolunu çiziyor. Swift'e alternatif sistemler geliştiriyorlar. Merkez bankaları artık dijital para testleri yapıyor. İşte bu yüzden yeni bir düzen mi geliyor yoksa sadece oyunun adı mı değişiyor? Bunu da birlikte göreceğiz arkadaşlar. Küresel finans sadece ekonomi değil. O görünmeyen bir güç dengesi aslında. Bu oyunda herkes var ama kuralları yazan çok az. Aslında soru burada şu. Bu kurallar ne kadar daha geçerli olacak? Merak ettiğiniz başka bir finansal konu varsa mutlaka yorumlara yazın. Birlikte tartışalım. Videoların devamı için lütfen abone olun arkadaşlar. İyi günler.